Hoş geldiniz. Bugün sizinle üst düzey, oldukça kritik bir briefing için buradayız. Startup büyümesinin o en acımasız, kelimenin tam anlamıyla terleten aşamasına, yani üçüncü aşama, büyük sınava odaklanıyoruz. Seri A ve büyümeyi ölçeklendirme. Burası vizyonun gerçekliğe tosladığı, stratejinin hayatta kalmakla tamamen eş anlamlı olduğu o yüksek basınçlı savaş alanıdır. Hazırsanız hemen başlayalım. Doğrudan verilerle yüzleşelim. %23. Tohum yatırımı almış şirketlerin yalnızca ve yalnızca %23'ü bu acımasız süreci atlatıp seri A'yı görebiliyor. Geri kalan o devasa çoğunluk mu maalesef bu zorlu geçitte eriyip gidiyorlar. Ve işler giderek daha da zorlaşıyor. Düşünsenize, 2021 yılında tohum aşamasından seri A'ya geçiş ortalama 420 gün sürüyordu ama 2024 verilerine geldiğimizde bu sürenin 774 güne fırladığını görüyoruz. Biz buna büyüme çürümesi diyoruz. Neredeyse 2 katına çıkan bu bekleme süreleri kurucuların üzerindeki baskıyı inanılmaz boyutlara taşıyor. Birinci bölüm, ölüm penceresi, yani erken ölçeklendirme. Peki bu uzun bekleyiş sırasında girişimleri tam olarak ne öldürüyor? Hangi tuzağa düşüyorlar? Startup Genom'un verileri aslında çok net bir hikaye anlatıyor. Girişimlerin %70'i zamanından çok ama çok erken ölçekleniyor. Startupların genel %90'lık başarısızlık oranının arkasındaki asıl suçlu işte bu. Yani kurucuların büyük bir kısmı doğrudan bu ölüm penceresinden aşağı atlıyor. Açık konuşmak gerekirse erken ölçeklendirme dediğimiz şey tam anlamıyla arabayı atın önüne koymaktır. Gerçek bir ürün pazar uyumu, yani PMF bulmadan ve bunu doğrulamadan agresif büyüme taktiklerine çuval dolusu para harcamaktan bahsediyorum. Ürününüz daha çekirdek pazarınızda bile düzgün çalışmıyorken gidip devasa bir satış ekibi kurmaya çalışırsanız o sermayeyi sadece yakmış olursunuz. Bu durum bizi doğrudan o meşhur sızdıran kova problemine getiriyor. Çok erken büyümeye çalışmak, altı delik bir kovaya tazikli su sıkmak gibidir. Evet, kullanıcıları agresif kampanyalarla içeri alırsınız ama orada kalmazlar. Dibi delik bir kovayı ne kadar hızlı doldurduğunuzun inanın hiçbir önemi yoktur. İkinci bölüm, savaş alanını sınıflandırmak. Şimdi herkesin aynı kurallarla oynadığını düşünmek büyük bir yanılgı olur. Fintech, medtech, üretken yapay zeka, B2B veya B2C. Oyun alanı inanılmaz geniş. Hayatta kalmak istiyorsanız stratejinizi içinde bulunduğunuz teknolojiye ve endüstriye göre çok agresif bir şekilde bölümlere ayırmanız şart. Her pazarın kendi sert gerçekliği var. Mesela B2B SaaS dünyasını ele alalım. Orada viral büyüme, 1 ila 5 milyon dolar arası yıllık tekrarlayan gelir ve yüksek büyüme oranları konuşulur. Ama rotayı medtech veya yapay zekaya çevirdiğinizde bambaşka bir canavarla karşılaşırsınız. Orada FDA onayları, Avrupa Birliği yapay zeka yasası, ağır kalite sistemleri devreye girer. Biri viral gelir peşinde koşarken, diğeri karmaşık yasal onay mühürleri için adeta bir savaş verir. Üçüncü bölüm. Yazılımda hayatta kalma metrikleri. SaaS dünyasında seri B'ye geçebilmek için vurmanız gereken çok net hedefler var. Bunları adeta yeni dönemin anayasası. Minimum 1 ila 5 milyon dolar arası ARR, %15 bileşik aylık büyüme oranı, LTV'nin CAC oranının 3 katından fazla olması. Ama asıl kritik metrik nerede biliyor musunuz? NRR'da. Net gelir elde tutma oranınız %110'un üzerinde olmalı. Mevcut sermaye verimliliği çağında elinizdekini tutmak, yenisini bulmaktan çok daha hayatidir. Dördüncü bölüm, düzenleyici engel parkuru. Eğer tıbbi cihaz olarak bir yazılım üretiyorsanız karşınızda o düzenleyici uçurum duruyor demektir. Silikon Vadisi'nin o çok sevdiği hızlı hareket et ve bir şeyleri kır mantığı burada işe yaramaz. Hatta şirketinizi öldürür. Donanım seviyesinde kalite sistemleri kurmak zorundasınız. Sağlıkta bir şeyleri kıramazsınız. En başından kusursuz olmak zorundasınız. Yüksek riskli yapay zeka uyumluluğu gerçekten acımasız kurallar getiriyor. Zorunlu üçüncü taraf değerlendirmeleri, katı veri yönetimi. Bir de şu bağımlılık riskleri olayı var ki gerçekten inanılmaz. Mesela temel aldığınız OpenAI modelinin ağırlıkları değişti diyelim, geçmiş olsun. Tüm sistemi tıbbi bir cihaz gibi baştan doğrulatmanız gerekebilir. Bu yüzden tohumdan seri A'ya geçiş bu alanda ortalama 760 gün sürüyor. Ancak dürüst olmak gerekirse bu devasa uyumluluk engellerini aşarsanız rakiplerinize karşı aşılması imkansız bir hendek de kazmış oluyorsunuz. Beşinci ve son bölüm, ürün pazar uyumunu inşa etmek. Tüm bu tehlikeleri gördük. Peki bu ateşten gömleği çıkarıp hayatta kalmayı nasıl garantileyeceğiz? Sean Ellis'in o altın kuralı burada devreye giriyor. %40. Kural çok basit.
Eğer kullanıcılarınızın %40'ından azı ürününüz olmadan çok hayal kırıklığına uğrayacağını söylüyorsa, büyümekte çok ama çok ciddi sıkıntılar yaşayacaksınız demektir. Bu yüzden gidip kullanıcılarınıza şu tek ve en kritik soruyu sormanız gerekiyor. Ürünümüzü artık kullanamazsanız nasıl hissederdiniz? 3 seçenek sunuyorsunuz. Çok hayal kırıklığına uğrardım, biraz hayal kırıklığına uğrardım veya hiç umursamazdım. Bu kadar. Bu soru bir girişimin hayatta kalıp kalamayacağının en net öncü göstergesidir. Peki bu veriyi aldık, cebimize koyduk. Şimdi ne olacak? Rahul Vohran'ın meşhur PMF motoru burada harika bir yol haritası sunuyor. Önce anket yap, sonra o yüksek beklentili sana en çok değer veren kitleyi segmentlere ayır. Üründe neyi sevdiklerini ve kararsız kalanların neyin engellediğini analiz et. Değişiklikleri uygula ve bu puanı sürekli ama sürekli takip et. Bu motor, kurucuların o tehlike bölgesinden çıkmak için kullandıkları kusursuz bir matematiksel reçete. Burada kaynak dağıtımı da çok net bir formüle dayanıyor. Yarı yarıya kuralı. Yani tam olarak 50-50. Eforunuzun yarısını ürününüz olmadan yaşayamayacak o fanatik kitlenin sevdiği özellikleri daha da mükemmelleştirmeye ayırıyorsunuz. Kalan yarısını ise ürünü beğenen ama biraz hayal kırıklığına uğrarım diyen o kararsız kitlenin spesifik itirazlarını çözmeye harcıyorsunuz. Bu sayede o kararsız kitleyi de doğrudan fanatik müşterilere dönüştürüyorsunuz. Seri ağ ve ölçeklendirme gibi bu zorlu süreçten geçerken kendinize şu acımasız ama kesinlikle gerekli soruyu sormanızı istiyorum. Gerçekten tıkır tıkır işleyen, ölçeklenebilir bir değer motoru mu inşa ediyorsunuz, yoksa sadece sızdıran bir kovayı agresif bir şekilde doldurmaya mı çalışıyorsunuz? Bu analizimizin sonuna gelirken kendi büyüme stratejilerinizin hayatta kalmak üzerine mi yoksa çöküş üzerine mi kurulduğunu iyi düşünün. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.